Herkese merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. İyisinizdir inşallah, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biz iyiyiz. Gene kalktık, işlerimize başladık. Gizem'in evinde gene paket yapıyor. Ben de bugün evdeyim. Biraz ortalığı toparlayacağım. Etraf, özellikle arka bahçemiz çok dağınık. Buraları bir düzenleyeceğim. Narlarımız yağmurla beraber çatlamaya başladı. Onları teker teker toplayacağım. Onun haricinde size şimdi çimlerimizi göstereceğim. Yani çok kısa zamanda gerçekten çimler inanılmaz büyüdü. Tabii yağmuru da yediler. Üstüne de şimdi ılık bir hava var. Güneş falan da gördüler. Çok güzel oldu. Onları bir kere biçersem biraz daha uzamalarını bekleyeceğim. Biçtikten sonra onlar daha da kalınlaşıp aralardan da böyle kökler çıkmaya başlayacak. Daha böyle sık olmaya başlayacak. Ama ortamı inanılmaz değiştirdi yani gerçekten. Şimdi görünce bana hak vereceksiniz. Şimdi size göstermeden önce sizden tabi ricam var, biliyorsunuz. Kanalımızı büyütmek istiyoruz. Bir senedir yerimizde sayıyoruz. O yüzden lütfen abone olun. Ve videolarımızdan da haberdar olmak için abone olun. Yanında zil var. O zile kesinlikle basıp bildirimleri açın. Videomuz size gelmiyor, bulamıyorsunuz videomuzu. Özellikle aramanız gerekiyor. O bildirimi açarsanız video attığımızda otomatik size bildirim düşecek. Şehirden köye göç video yükledi diye. Hadi gelin şimdi çimi göstereyim ben size. Gerçekten müthiş yani. Evet, buraları da atmıştım hatırlarsanız. Şöyle bir karış kadar buraya da sermiştim. Buralar da çok güzel çıktı. Yani kapının rengiyle falan yani çok taşlarla müthiş uyumlu oldu. Ama şimdi yan taraf tabii daha da göze geliyor. Görüyor musunuz? Yemyeşil oldu. Hatırlıyorsunuz buranın eskiden değil mi? Şu en dip yerde bizim ahıl vardı küçük. Orada koçumuz duruyordu. Çok yağmur yağdı. Hani yağmura ihtiyacımız var. Ama bizim bu yan taraf maalesef ne kadar temizlesem de ne kadar kireç atsam da çamur oluyor. Onun sebebi de yorumlarda da yazanlar olmuş. Bizim çatıda şu kenarlarda bir oluk olmadığından oralardan su akıyor. Burayı çamur ediyor. O sebeple maalesef burası çok çamur içinde kalıyor. Ama Isparta gülü yanlış hatırlamıyorsam mükemmel gül kokusu var. Hani böyle kolonyalar olur ya, gül kolonyalar. Of, muhteşem. Buralara takacağız. Bu nereye gidecek? Evet, biliyorsunuz Kaan'ın güzel planları ve projeleri var kafasında olan. Ahırı bu tarafa almak istiyor. Şöyle. Burada da bize oldukça boş bir yer kalacak. Ve burayı da değerlendirmek istiyoruz. Yani burası bayağı bizim için güzel olur. Ön taraf çünkü yeteri kadar hani hayvanları olduğu için çok fazla değerlendiremiyoruz. Köpekler oraya çıkıyor. Bir an evvel hayırlısıyla güzel bir yer haline getiririz buraları. Burayı duvara bir şey yapacak mıyız? Hı? Duvara bir şey yapacak mıyız? Şimdi yapamayız da ileride. Evet, yavaş yavaş inşallah. İçinde koçumuz duruyordu şurada. Burası harap bir haldeydi yani gerçekten harap bir haldeydi. Hatta şu duvar yıkılacak gibiydi, onu biz kendi ellerimizle tekrardan yaptık, bu duvarı ördük. Sıvasını kendi ellerimizle attık ki benim ellerim paramparça olmuştu. Bu sıvayı atarken ellerimle atmıştım. Aynı şekilde burayı sıvadık. Ben daha sonra buraya kireç yaptım. Ortam ama çok güzel oldu. Şimdi sadece bir kapımız eksik orada. Buraya bir de kapı yapabilirsem çok güzel olacak. Şöyle bakın, eğilip de göstereyim. Bu çimler tabii şimdi biraz daha güçlenip otursun. Buraya bir bank yapacağım ya da alacağım durumuna göre.
Burada böyle oturacağız. Hatta burada oynasın istiyorum. Burada böyle vakit geçirelim. Küçücük bir bahçe ama çok kullanışlı ve güzel oldu. Şimdi şu ıvır zıvırları hep buradan kaldıracağım. Atanın oyuncaklarını kaldıracağım. Rüzgarla fırtınayla gelen çöpler var. Onları kaldıracağım. Şunları yerlerine götüreceğim. Temizlik zamanı. Burayı toparlıyoruz. Daha sonra da narlarımızı topluyoruz. Bugün de inanılmaz bir rüzgar var yani. Rüzgar da değil, fırtına gibi. Acayip esiyor. Kameranın üstüne rüzgar kesici aldım. İnşallah fark ediyordur. Rüzgarı alıyor mu almıyor mu şu an bilmiyorum. İnşallah rüzgarı önlüyordur. Evet, burada kurumuş bir tane ağacımız vardı biliyorsunuz. Onu da söktüm. Onu da şimdilik şuraya koyayım. Buraları yaparken onu da keserim ya.
Evet, biraz topladım narları. Bunları geçen yıl sıkacak almıştık. Böyle hani vitamin barlarda şeylerde olur ya, böyle portakal nar sıkarlar. Ondan almıştık. Onlarla sıkıp artık suyunu çıkartırız. Geri kalanları da yarın öbürsü gün toplarım. Ama yağmurda hemen çatlamaya başlamışlar. Evet, burayı da toparladım. Atama oyuncaklarını da şuraya kaldırdım. Şimdi önümüzdeki günlerde de artık şunları söküp bu toprağı bir havalandıracağım. Buraya komple böyle sebze yatakları yapmayı düşünüyorum. Zeytinleri de artık toplamamız lazım. Dökülmeye başladılar. Evet, işleri bitirdim sayılır. Dışarıyı temizledim. Şimdi narları biraz topladım. Daha çok iş var ama biraz da keyif yapayım, değil mi? Taş odadayım. Dünkü misafirlerimizden kalan yiyecekler var. Burada çayımla beraber onları içeceğim. Taş odada inanılmaz bir sessizlik var gerçekten. Yani böyle tam böyle kafa dinlemek için birebir bir yer. Oturup sessizliği böyle dışarıya, ağaçları izleyeceğiniz bir yer yani. Çok keyifli. Şimdi biraz karnımı doyuracağım. Ve misafirlerden sonraki gün evde bir bereket oluyor gerçekten. Ben çocukken anneannemin günü olurdu. Salı günleri. Okulum da onların evinin karşısındaydı. Böyle ilkokuldaydım. Salı günü olunca bir giderdim anneanneme. O masa donatılmış kurabiyeler, börekler, çörekler, kekler. Hiç unutmam vallahi onu. Hep böyle misafirden sonra evde bir bereket, bolluk oluyor. Sizde de oluyordur muhtemelen. Ben de şimdi kalanlardan yiyeceğim. Biraz buranın tadını çıkaracağım. Vallahi şu an inanılmaz huzurlu. Bu sonbahar, kış döneminde de böyle değişik bir güzel oluyor ya. Hava gerçekten, ortam böyle ambiyans, bulutlar, yapraklar sararıyor, dökülüyor. Böyle bir renk cümbüşü oluyor. Çok hoş. Hava gene kapamaya başladı. Herhalde yağmur indirecek, inanılmaz bir rüzgar var. Bu Muğla'da yaşarken biz orada da böyle yaz sonu çok güzel olurdu gerçekten. Renk cümbüşü olurdu doğada. Ama orada hiç yağmur eksik olmazdı. Muğla demişken yeni gelen abonelerimiz bilmez. Gelin bir eskiye döndüreyim sizi. Muğla'da neler yapıyorduk, ne ediyorduk, ne hayvanlara bakıyorduk. Şöyle kısa bir tur yapalım mı? Hadi. Gerçek bir çoban köpeği. Eşek gidiyor. Yabana koyunlar alacağım inşallah. Koyun gidecek. Bugün büyük gün. Yoldayız. Size çekmek istedik başlangıcını. Şimdi çok önemli bir yere gidiyoruz. Sürpriz yapacağız. Bakalım size ne olacak? Nereye gidiyor olabiliriz acaba? Anne kuzusu kendisi. Şöyle görebiliyor musunuz? Kucağımda getiriyorum onu. Çok küçükmüş. Annesi bunu dışlamış. İstememiş yani. 3 tane doğum yaptığı için. Doğmuş. Ya geçen hafta doğmuş. Daha 1 haftalık falan.
Döndü. Oley. Nur topu gibi 2 tane kuzucuğun oldu. Nihayet kuzularımıza, koyunlarımıza kavuştuk. Şu an onu da versene. Bu benden ayrılmak istemiyor. Dikkat et. Şu an 3 taneler. Ama yarın başka sürprizlerimiz daha olacak. Bu annesi bunu reddetmiş. Ya şunlara bak, inanamıyorum, şaka gibi, rüya gibi şu anda. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel küçük kuzu seni. Oy. Bunlara biz hemen mama yapalım. Evet, hemen mama yapalım artık, onlar acıkmışlar. Baksana bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Oy. Şimdi onlara mama hazırladık. Hala emiyorlar. Ellerimizle beslememiz gerekiyor. Onlara süt tozu aldık. Süt tozu diye özel satılıyor veterinerde. Onları hazırladık ılık suda. Şimdi sizin huzurunuzda beslemeye başlayacağız. Biz de çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Ya harika bir şey bu. Allah, mucize gibi. Bak bak bak. İçti bayağı. Bizim de artık ekip kendi bostanımızı yapma zamanımız yaklaştı. Bugün adayla beraber işte bahçemizi otlardan temizleyeceğiz. Toprağı biraz havalandırmaya çalışacağız. Yakın zamanda da işte pazardan, köylülerden fidelerimizi alıp onların dikimini yapacağız. Size daha önce bostanımızı göstermiştim. Şimdi bir daha gösterelim size. Ben de görmemiştim burayı. Çok kötü olmuş. Buraları bu otlardan temizleyeceğiz. Her yere ot basmış durumda. Hem bu aşağı kata hem bu yukarı kata ekim yapacağız. Buraların topraklarını tabii havalandıracağız. Toprağı ekmeye hazır hale getireceğiz. Hazır mısın çalışmaya? Evet. Yorulacağız ama. Evet. Tamam o zaman. Hadi başlayalım o zaman. Ama her yere ot basmış halde. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Bunların hepsini bir şekilde sökmemiz gerekiyor burada. Ellerinle zor olmuyor mu temizlemek? Kolay mı? Evet bakın yaklaşık bir 5 dakikada filan şu kadar bir alanı ellerimizle temizledik. Yani bu otları bizim atlı eşek yemiyor. Yeseler de aslında burayı şimdi böyle temizlemek zorunda bile kalmayacaktık. Bu bahçeye giriyorlar. Yoruldun mu adam? Karnın da mı acıyor? Evet, şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Yani bunlar aşırı uzamış ya. Oo, çok uzamış. Bunlar. Şöyle mi yapsam? Ne o? Bir tane futbolcu vardı yani. Ümit Davala. Ümit Davala gibi. Bir berber olamam ama yine de idare ediyoruz. Hiç yoktan iyidir. Vallahi Gizem Allah'a emanet kesiyor. Şu an biraz endişeliyim. Bir subay beni görse askeriyeye beni çeker alırlar yani. İşte budur. Ya hakikaten çok güzel oldu ama. Şöyle göster sağını solunu. Evet, şurada gördüğünüz gibi yanları hemen 7 numara, üstler 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Bunları en onlar için
Hadi gelin doyuralım sizi. Tamam. Efendim. Bana odun verir misin? Kış hayatının zorluklarından ve güzelliklerinden birisi soba yakmak. Hem keyifli hem de zor. Evet. Çok tatlı oldular maşallah. Bir de bize yavru verirlerse şöyle ikişer ikişer. Evet, siz onları izlerken ben de yemeğimi bitirdim. Çok dolu dolu zamanlar geçirmişiz değil mi? Eski günlerde. Gerçekten yani her bir günümüz dolu dolu diyebilirim yani size. Yani boş günümüzde bile bir hatırlanacak bir şeyler yaşadık. Köye göçtüğümüzden beri çok değişti hayatımız. Valla çok zorluklar yaşadık orada ama şimdi düşününce insan yaşadığı zorlukları değil de hani geçirdiği güzel vakitleri hatırlıyor. Askerlik de öyle. Mesela askere gittiğimde zaman geçmeyecek gibiydi. Sürekli bir zorluk, mücadele. Ama şimdi düşünüyorum. Ya güzel zamanlarmış aslında yani. Para versem geri dönüp yapamayacağım zamanlar yani. Muğla da öyleydi. Çok çile çektik hani 4 yılda 3 kere taşındık, her sene taşındık filan falan oradan oraya oradan oraya atanın doğumu hayvanlar filan. Ama insan düşününce şimdi ayıp ediyor ey gidi. Özlediğim zamanlar var. Ama dün dünde kaldı. Artık önümüze bakmamız lazım. Daha güzel hayaller için, gelecek için. Herkesin her yerde bir nasibi var. Hayvanların da orada. Biz de yiyecekleri kadar yediler, bizden uçup gittiler. Hayat böyle. Muğla gerçekten doğa olarak güzeldi. Ama Muğla'da yaşamak zor. Ya şimdi o günleri düşünüyorum, bugünlerimizi düşünüyorum. Yani mucize gibi ya gerçekten. Hayatta hani hiçbir şey olmaz, imkansız dememek lazım yani. Gerçekten olmayacak bir şey yok. Yani şu günlerin olması bizim için inanın imkansız gibiydi. O zamanlar düşündüğümde ben şunları çok hayal edemiyordum yani. Hani gerçekten çok zor zamanlardı ki biz köye göçtüğümüzde piyasalar da çok kötüydü. Yani paranızı koruyamıyordunuz. Yatırım yaptığınız her şey batıyordu. Korona çıktı, seçimler vardı, işte patlamalar, savaş, şu bu. Her şey çok zordu gerçekten. Yani paranızı koruyup da bir yer almak çok zordu. Orada gerçekten Allah bize yürü ya kulum dedi. Yani biz de onun yürü ya kulum demesine, ya karşımıza çıkardığı fırsatları gördük. O yoldan yürüdük. O da çok önemli. Ya siz onun size gösterdiği fırsatı görmeyip kafanızı çevirip bildiğiniz yere giderseniz hani işte o zaman o hayaller gerçekleşmiyor. Yani bazen bir riske girmek gerekiyor. Gerçekten halimize şükür. Yani ben şimdi özel sektörde çalıştığım zamanları düşünüyorum. Yaşam olarak, yaşam standardım olarak sahip olduklarım her şey çok daha iyi durumdayım. Ama ilk köye göçtüğümüzde öyle miydi? Yani biz 20 liranın, 30 liranın lafını yapıyorduk mesela biz Gizem'le birbirimize. Mesela Köyceğiz'de dağda oturuyorduk. 50 lira benzin yakacağız diye mesela Köyceğiz'e inmek için 45 dakika gitmemiz gerekiyordu. Ya Gizem'le böyle tartıştığımız oluyordu yani gerçekten sırf 50 lira benzin koymayalım diye. Böyle zamanlardan geçtik. Ama o zamanlara katlanamasaydık, sabretmeseydik, direnmeseydik, mücadele etmeseydik işte bu şu anki refah durumumuza erişemeyecektik yani. Yani şu an Allah'a şükür daha iyi durumdayız. Ya tabii ki hayat şartı gene zor. Yani bütün istediğinizi elde etmeniz şu yaşam koşullarında çok zor. Ama en azından karnımız tok. Yani çocuklarımız hani bir şey düşünmeden alabiliyoruz.
az da olsa işte para biriktirip istediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani o zaman bunları yapamıyorduk. Her şey yani çok titizlikle harcamalar yapmak zorunda kalıyorduk. Ama işte bütün onlara göğüs gerdik. Bugünler geldi. Yani biz köye göçme kararını vermeseydik şu an bugünkü halimizden daha kötü şartlarda hala çalışmaya devam ediyorduk. Sabah 8'de çıkıp işte akşam 5'te, 6'da, 7'de eve dönüp işte çocukları kreşten alıp oradan alıp 1 saat, 2 saat gece vakit geçirip hayatımız böyle bir rutin, monoton bir halde devam ediyor olacaktı muhtemelen. İnsanı bazı şeyler tetikliyor. Yani bazen öyle bir olaylar yaşıyorsunuz ki başınıza geliyor. Mesela iş yerinde müdürün bir davranışı, arkadaşınızın bir davranışı, işte saçma sapan çıkar ilişkileri vesaire yaşadığınız olaylar. İşte eşinizle, arkadaşlarınızla böyle yaşadığınız şeyler. Yani böyle bir tak etme noktasına geliyorsunuz ve içinizde böyle bir şeyin uyandığını hissediyorsunuz. İşte o anda böyle bir şeylerin değişme vakti geliyor demek oluyor aslında yani. Kendi yaşadıklarımdan söylüyorum. Böyle bir o tak etme noktasında o cesareti gösterip içinizdeki duygulara, kalbinizin yani yüreğinizin sesine git dersin yani. Yüreğinin sesini dinleyip o öyle gitmeye başladın mı aslında sen kapılar kapanıyormuş gibi gözüküyor sana bir taraftan ama aslında orada girmeye başladın mı farklı kapılar açılıyor. Bunun da böyle hayatta çok insanın başına geleceğini düşünmüyorum. Yani fırsatlar bence birkaç kere geliyor hayatta insanın başına. Ki bunu babamla da zamanında konuşmuştuk. İşte hayatta 2 kere 3 kere böyle fırsat gelir insanın eline derdi. Hakikaten öyle. Siz o fırsatı değerlendirebilirseniz yürüyorsunuz. Değerlendiremezseniz olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Bu taş oda beni filozof yapar mı ya? Buraya oturdukça derdimi döküyorum. Valla konuşasım geliyor. Sanki karşımda da kamera yok da böyle sizler tek tek böyle karşımda oturuyormuşsunuz da konuşuyormuşum gibi gerçekten. Hani o samimiyetimi hissedebiliyorsunuzdur inşallah. Geçen de gene burada içimi döktüm size. Abone olun lütfen dedim. Hatırlıyorsunuz. O videomuz 7.000-8.000 beğeni aldı. Aynı performansı gene bekliyorum sizden. 10.000 beğeni olsun. Yani 50.000 kişi izliyor. 7.000 beğeni aslında çok az. Normalde 3.000 falan oluyor beğeni. Ama en azından bir 5'te 1 oranında beğeni almamız iyi olur. Yani 50.000 kişi izliyorsa 10.000 kişi de beğenmesi gerekir aslında. Yani bu belki sizin için bir şey ifade etmiyor ama o bir tane tık bizim için gerçekten çok anlam ifade ediyor. Çünkü sesimizi daha büyük kitlelere duyurmak istiyoruz. Yani bu şey gibi düşünün yani bir motivasyon kaynağı. Hani para kazanmaktan da geçtim. Yani insan motive oluyor. Yaptığı işin büyüdüğünü görmek, ilerlediğini görmek, emeğinin karşılığını aldığını görmek insanı mutlu ediyor. Yani paradan daha önemli bence. Ya bizim de niyetimiz o hani. Başarıyı yakalamak tabii karşılığını almak istiyoruz. O yüzden videoyu beğenmeniz gerçekten önemli. Abone olmanız da çok önemli. Videolarımızı göremediğinizi söyleyenler var. Her video attığımda altına yazılanlarda okuyorum. Kaan videolarınız bana gelmiyor, düşmüyor. Sizi özellikle aratarak buluyorum diye. Onun sebebi abone ol tuşunun yanında zil var. O zile basıp bildirimleri açmanız gerekiyor. O bildirimleri açtığınız takdirde biz video yüklediğimiz anda şehirden köye göç video yükledi diye sizin telefonunuza bildirim geliyor. Korkmayın yani bunlar tamamen ücretsiz bir şey. Yani sizden YouTube herhangi bir şey kesmiyor, almıyor, bir şey yapmıyor. Yani sadece tıklıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bu kadar yani gerçekten. Ama gerçekten duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Yani o gün beni inanılmaz mutlu ettiniz.
Evet, bu pazartesi günlerini aslında seviyorum gerçekten. Bizimkiler kargo yapmaya gidiyor. Benim de işim olmadığı zaman evde oluyorum. Sakinlik bana yarıyor yani, en azından şöyle birkaç saatte olsa kendi halime kalabiliyorum yani. Kendi işlerimi yapabiliyorum. İşte kitap okumaya çok vaktimiz olmuyor ama okumamız gerekiyor. Ben de geçen işte İzmir'e indiğimizde böyle almak istediğim bir iki kitap vardı. Onları aldım. Hatta sizinle de paylaşacağım bunu. Bakın. Bir borsa spekülatörünün anıları. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Sonlarına yaklaştım. 1900'lü yıllarda borsada işlem yapan yatırımcı bir gencin hikayesini anlatıyor. İnsana gerçekten acayip bir ufkunu açıyor yani. Yatırım yapma konusunda merakınız varsa okumanızı tavsiye ederim bunu. Onun yanında bir kitap daha aldım. Bunu YouTube'da zaten hani röportajlarını falan dinliyordum bu adamın. Zengin Baba, Yoksul Baba. Bu da nasıl zengin olduğunu, işte zengin babasının öğütleri, yoksul babasının öğütleri, hani röportajlardan biliyorum yani. Daha kitabı okumadım, onu bitirdikten sonra buna başlayacağım. Merak ettiğim için aldım. Ama bayağı meşhur bir adam. Çok güzel röportajları falan var. YouTube'da açıp izleyebilirsiniz. 72. baskıymış zaten, bakın. Evet, ben de bu sakinlikte kitapları inşallah okuyup bitireceğim. Sizler de böyle sevdiğiniz kitapları falan yazabilirsiniz yani, sizi çok etkileyen. Yani böyle hayatımız sadece köye göçten ibaret kalmasın. Kültür, sanat, sinema, film. Mesela çok sevdiğiniz filmleri yazın yorumlara. İzleyelim. Biz bazen gizemlerimize oturuyoruz. İzleyecek film bulamıyoruz. Film izleyelim derken bir saat boyunca film aramakla geçiyor vaktimiz. Bir bakıyoruz film izlemeden uyumuşuz. O anlamda hani birbirimize böyle şeylerden de bahsedelim. Yani ne bileyim, müzik gönderin, film gönderin, yazın, kitap adı yazın. Birbirimize böyle iletişim yapalım. Yani sadece bizde değil, sizler de yorumlarda kendi aranızda, sonuçta sizler de yorumları okuyorsunuz. Hani bir forum sitesi gibi yorumlarda böyle bilgi alışverişleri dönsün yani, çok keyifli olmaz mı? Evet, beklenen yağmur gene geliyor. Hava bayağı bozmuştu zaten. Başladı atıştırmaya. Şuna bak. Maden kazmaya başlamışlar yine. 2 yağmur yağıyor. Hale bak. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Kimin eseri bu? Şuna bak. Yuh. Kim yaptı onu? Geldi tırsıklar. Bunlar yağmurdan korkuyor. Tipine baksanız. Korkunç.
Allah'ım yarabbim. Bu var ya. Bu garibim neler yaşadı. Biz Ankara'da tam merkezde oturuyorduk o zaman. Genelkurmay Kara Kuvvetleri. Biliyorsunuz darbe günü uçakları filan, işte roket sesleri filan. Bu bayağı bir sese karşı artık böyle bir endişeli, gök gürlemeye başladı mı? Bir de onu yağmurla birleştirdi. Yağmur başladı mı daha doğrusu böyle bir tırsma moduna geçiyor. Hatta çok uğraştırdı beni Muğla'da. Kulübesinden kaçtığı yağmurda, fırtınada. Bende de fobi oluşturdu. Yağmur yağdı mı benim de fobi başlıyor. Aa, Şira kaçacak mı, ne yapacak diye. Benim de fobi başlıyor. Saç, bildiğiniz saç var ya hani çatılarda kullanılan. Onları filan parçalayıp kafesinden kaçmışlığı var manyağın. Tipinden de belli nasıl endişeli olduğu. Şuna bak. Tamam yok bir şey yok. Yok bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Bunu çok alıştırmaya çalıştım ama olmadı. Yanında silah attım filan. Oyun oynattım, unutturmaya çalıştım. Sese alıştırmaya çalıştım. Eğitimleri izledim. Yok ama olmadı yani gerçekten. Küçük bir köpeğiniz varsa kesinlikle yağmurlu havada, gök gürültülü havada gezdirmeye çıkarın. Ufaklıktan alıştırın. Bütün sesleri ufaklıktan, her şeye alışsın. Araba sesi, patlama sesi, silah sesi, her şeye, yani mümkün olduğunca her şeyi küçüklükten alıştırmaya çalışın. İleride çok problem yaşarsınız.